Herkese merhabalar arkadaşlar. Serimizin bu bölümünde React'a dair ne öğreneceğiz? Props'ları öğreneceğiz. Peki, videomuza başlamadan önce eğitim serimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza, prop'lara bir başlayalım. Ama öncelikle yeni temiz bir proje açmak istiyorum. Evet, burayı epey bir kullanmışız bir önceki videoda. Biraz en başta karmaşık gelebilecek bir konu olduğu için sıfır bir projeyle başlamak istiyorum. O yüzden geleceğim React klasörüme. Bunu kod ile açıyorum ve şu an React'ın içerisinde iki tane aktif projem var. Ben yeni bir proje oluşturacağım. Hatta burada şunu da yapabiliriz aslında. Direkt bu şekilde oluşturmak yerine size bir kısa yolda gösterebilirim. Proje oluştururken kullanabilirsiniz. Şu an biz bu zamana kadar nasıl yapıyorduk projelerimizi? Proje klasörümüzü tabii ki terminalimiz üzerinden oluşturuyorduk, öyle değil mi? Sonra cd diyerek cd komutuyla beraber ne yapıyorduk? Terminal üzerinden proje dosyamızın içerisine girmeye falan çalışıyorduk. İstersek aslında bu adımı bir tık atlayabiliriz. Böyle bir kısa yol var. İstiyorsanız önce bununla başlayalım. Gelelim. Burada bakın React klasörünün içerisindeyim. Sağ tıkladım. Yeni klasör diyorum ve buraya geliyorum. Ne olsun? Projemizin ismi. Props'ları göreceğiz. Props olsun. Bakın klasörü ben oluşturdum. Props diye bir klasör oluşturdum. Bu klasörün içerisine giriyorum. Sağ tıklıyorum. Kod ile aç diyorum. Artık ben props klasörün içerisindeyim. Yani ben şunu yapacağım. Aslında proje klasörü oluşturma adımını atlatmış olacağım. Terminal üzerinden oluşturmuş olmayacağım da proje dosyalarının hepsini bu klasörün içerisinde direkt kurulmasını sağlayacağım. Peki bunu nasıl yapıyorum? Terminale geldim. Diyorum ki bakın props klasörünün içerisindeyim şu an. Kendi oluşturduğum klasörün içerisindeyim. Aynı kurulum koduyla devam. npm create void add latest dedikten sonra bir boşluk bırakıyorum ve sonuna bir tane nokta koyuyorum. Aslında bu şu nokta slash'tı bu eskiden. Yani bu dizin içerisine oluştur anlamında. Artık slash koymanıza gerek yok. Bu bir kısa yola döndü. Sadece nokta koymanız yeterli. Ben bu noktayı koyduğum andan itibaren enter'lıyorum ve bakın size diyor ki 6.4.1 adında şu an benim güncel çektiğim gün bakımından bu versiyon diyor. En günceli diyor. Onaylıyor musun diyor. Yes diyorum. Enter'ladım. Bakın bize ne proje ismi sordu ne başka bir şey sordu. Direkt framework kısmına geçti. Ok işaretleriyle React'a geldim. Ok işaretleriyle JavaScript'e geldim. Ve görüldüğü üzere ne olmuş oldu? Direkt olarak buraya proje dosyalarım oluşturulmuş oldu. Yani ben artık o CD ile içine gireyim, proje klasörüne çıkayım, yandan açayım, bir isimlendirme yapayım vesaire gibi adımların hepsini atlamış oldum. Direkt proje klasörümü ben kendi elimle burada oluşturdum ve direkt olarak bu klasörün içerisine bunları kurdurmuş oldum. Şimdi de gelip direkt npm i diyerek burada not modül klasörünün oluşturulmasını bekliyorum. Evet, kurulum benim için tamamlandı. Artık tek yapmam gereken şey npm run dev diyerek bakın herhangi bir klasör değişikliği yapmama gerek yok. Gördüğünüz üzere direkt aynı klasör içerisinden devam edebiliyorum. Bu da benim için biraz hızlandırılmış oluyor aslında. Ee, ve direkt olarak işlemime başlayabiliyorum. Şunu kendi account'umdan açayım şöyle. Gördüğünüz üzere direkt olarak ne yapmış oldum? Projemi ayağa kaldırmış oldum. Benim genellikle kullandığım yol budur. Hızlı bir şekilde eğer şeyi biliyorsam, proje ismini biliyorsam burada hemen klasörünü oluştururum. O klasörü Visual Studio Code'da açıp direkt olarak proje dosyalarını içeriye oluşturturum ve hemen ayağa kaldırırım. Bu güzel ve hızlandırıcı bir kısa yoldur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz arkadaşlar tabii ki ne? Prop'lar. Prop'lara gelmeden önce hemen şuradaki
dosya yapımızı bir temizleyelim. Şöyle yapacağım. Yine CSS'e dokunmayacağım. Görebilmek adına. Buraya hemen RAFC ile komponent yapımı oluşturuyorum. Şuraya da CSS'imi ekleyeyim. Bakalım. Tamam. Her şeyim ortada. Kendisi otomatik hizaladığı için ben ekstradan bir CSS yazmamak adına şu an eğitim videosu olduğu için bu şekilde ilerliyorum. Burada artık app yazmasına gerek yok. Boş fragmentlarımı açıyorum ve konumuz ne demiştim? Prop'lar. Şimdi arkadaşlar React için en önemli konulardan bir tanesi bu prop'lar. Neredeyse bütün projelerimizde biz bu prop'ları kullanıyoruz. Peki prop dediğimiz şey nedir? Kısaca bilgi transferi için kullanıyoruz arkadaşlar. Yani verimizi bir komponentten başka bir komponente taşımak istiyorsak bizim prop'ları bilmemiz gerekiyor. Ama ve lakin burada küçük bir önemli bir nokta var arkadaşlar. Küçük diyorum ama gerçekten önemli bir nokta. O da şu. Prop'larla yaptığınız veri transferleri tek yönlüdür. Yani ne demek istiyorum? Prop'larla bir bilgi transferi yapacaksınız eğer yalnızca üst komponentten alt komponente doğru verileri taşıyabilirsiniz. Yani parent'tan child'a yolunu izlemeniz gerekiyor. Yalnızca üst komponentteki veriyi alt komponente taşıyabilirsiniz. Alt komponentteki bir veriyi üst komponente taşıyamazsınız arkadaşlar. Bunlar için tabii ki ileride veri paketlerini falan göreceğiz. Oralarda daha da rahatlayacağız. Ve şunu da söyleyeyim. Prop'ları projelerimizdeki bütün verileri taşımak için tabii ki kullanmıyoruz. Çünkü nasıl söyleyeyim? Büyük bir karmaşa olurdu. Birazdan kullanırken de göreceksiniz. O yüzden temiz bir projede başladım zaten. Ee, Tek yönlü veri akışı olduğu için iç içe geçmiş komponentlerde verileri aktarmak eziyet haline gelirdi. One page bir uygulama yapmıyorsanız ki yapıyorsanız da veri paketi kullanmanızı tavsiye ederim. Prop'larla bütün verileri aktarmıyorsunuz. Sadece belli başlı küçük UI komponentler için gerekli verileri hemen bir alt komponente geçirmek için veya ne olabilir? Döngülerle beraber çoğaltmanız gereken ki ileride yapacağız bunları. Tekrar tekrar bir veriye göre, bir dataya göre çoğalmasını istediğiniz komponentleriniz vardır. İşte kişi kartları olabilir, ne bileyim ürün mesela e-ticaretten aklınıza gelsin ürünler var ya ana sayfada. Oradakiler falan mesela bir kart vardır. Oradan gelen verilere göre kendini çoğaltması gerekiyordur. Bu tarz UI komponentlerde verilerimizi aktarmak için biz neyi kullanıyoruz? Prop'ları kullanıyoruz. Gayet de önemli bir konudur arkadaşlar. Bunu bilmemiz kesinlikle gerekiyor. Peki nasıl kullanıldığına bir geçmeye çalışalım. Nasıl kullanıldığını görebilmek adına basit bir örnek yapacağım. Şimdi gelelim burada yeni bir komponent oluşturalım. SRC klasörüne new file'a tıklıyorum. Ne olsun? Info.jsx adında bir tane komponent oluşturacağım. Evet, bu komponentim bu şekilde şimdilik kalabilir. Rafçı yardımıyla bunu oluşturdum ve bunu tabii ki ekranda görebilmek için ne yapmam gerekiyordu? AppJSX'te çağırmam gerekiyordu. Hemen info komponentimi import ediyorum ve buraya çağırdım. Şimdi neden ikinci bir komponent oluşturdum? Bahsettiğim üzere üstten aşağıya doğru veriler gidiyor. Şu an kullandığımız en üst komponent app olduğu için ben bunun altında bir info komponenti import ettiğim andan itibaren bu info komponenti app komponentinin child'ı olmuş oluyor ve ben app'teki bir veriyi infoya prop yardımıyla ne yapmış oluyorum? Aktarmış oluyorum. Burada hemen basit bir değişken oluşturacağım. Let name diyelim ve bu ne olsun? Enes olsun. Şimdi ben buradaki app komponentindeki name değişkenini alacağım ve info komponentine ileteceğim. Peki bunu nasıl yapıyorum? Çok basit aslında arkadaşlar. Buradaki info komponentimin içeriğine geliyorum. Bakın buraya bir attribute ekler gibi.
bir property ismi vereceğim. Buraya bir isimlendirme yapıyorum. Burada istediğiniz ismi yine verebilirsiniz. A deyip böyle bir isimlendirme dahi yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama nedir? Bu tabii ki kullanımı zorlaştırır. Birazdan standartın ne olduğunu söyleyeceğim. Süslü parantezler yardımıyla buraya bu name değişkenini vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve buradaki bu bakın property diye çıktı. A ismini verdiğim bu property benim name değişkenimi taşıyor. Ama tabii ki şöyle düşünün. Birden fazla alt komponentin içerisinde geçiriyor olabilirim ben bu veriyi ve bunun neyi tuttuğunu ben anlayamayabilirim, öyle değil mi? O yüzden gene bir standarttır, bir klasikleşmiş kullanımdır. Genellikle biz bu property'leri hangi veriyi gönderdiğimizi anlamak için kendi ismiyle veririz arkadaşlar. Yani ben burada name değişkenini göndereceksem eğer bunun property'sinde name olarak veriyorum ki bir sonraki komponentte neyi gönderdiğimi ve neyi kullanacağımı bilebileyim, öyle değil mi? Yoksa nasıl anlayacağım? A'dan nasıl bir anlam çıkartabilirim gibi. Gönderme işlemi aslında bu kadardı arkadaşlar. Peki ben bunu gönderdim. Peki ekranımda bir değişiklik olacak mı? Gördüğünüz üzere hiçbir değişiklik yok. Çünkü bunu gönderdikten sonra bir de tabii ki yakalamam ve bunu kullanmam gerekli. Peki bunu nasıl yakalıyorum? Ben bu veriyi info komponentine prop olarak burada geçtim. Property. Prop aslında burada property'nin kısaltması olarak verilen bir isimdir arkadaşlar. Property olarak gönderdiğimiz için prop olarak geçtim. Bunu yakalamak için info komponentime geçiyorum ve buradaki fonksiyon komponentim var ya. Bakın info komponentinin fonksiyonu. Burada property kısmına geliyorum. Props yazıyorum. Bu kadar. Burada ben bunu yakaladıktan sonra artık şunu diyebilirim. Bu parametre kısmında bunu props olarak yakalıyorum. Birazdan daha detaylı söyleyeceğim. Ve gelin bakalım. Console.log diyorum ve props'u burada sergiliyorum. Hemen konsolumuza bir bakalım. Bakın burada bana bir obje dönmüş. Bakın prototype diyor. Bir objemiz var ve içinde benim name saklı. Name değişkenim saklı. Aslında bu name benim oradaki property'mdi. Yani ben şunu yapabilirim. Gelip buraya derim ki props nokta objenin içeriğine erişeceğim. Name dediğim andan itibaren komponentim kapandı. Props.name dediğim andan itibaren gördüğünüz üzere ben artık bu değeri yakalayabiliyorum. Yani ben şuradaki div'in içerisine gelip deseydim ki süslü parantezlerimi açıp props.name deseydim ne olacaktı? Benim ekranımda artık app komponentimde yazılı olan değişkenimi yakalamış olacaktım. Buradaki props demin de bahsettiğim üzere properties'den geliyor arkadaşlar. Properties'den geliyor ve onun bir kısaltması olarak kullanılıyor. Yani aslında şu da mümkün. Buraya illa props yazmak zorunda değiliz. Aslında bu da bir gelenek. Yani ben buraya gelip deneme yazsaydım ondan sonra hata verecek. Hata vermemesi için şunları bir durduruyorum. Şunu da bir boşaltalım. Gelip burada yine console.log deyip denemeyi bassaydım aslında şöyle gördüğünüz üzere gönderdiğim neyi yine objeyi burada yakalamış olacaktım arkadaşlar. Buradaki isim tamamen bir standarttır aslında. Burada bir standart olduğu için ne yapabiliyorum? Direkt props ismini kullanıyorum. Yani props hani property'ler anlamını taşıdığı için hani props diye yazdığım zaman biz şu anlamı çıkartmış oluyoruz. Ha, ben buraya belli başlı değişkenler göndermişim. Properties olarak bir veri geçişi sağlamışım ve bunun içerisinde benim toplamam gereken veriler var. Çıkartmam gereken anlam bu. Aslında bu yüzden klasikleşmiş bir yöntem. Neden? Çünkü bizim yazdığımız kodları devamlı bizler okumak zorunda kalmayabiliriz. Bizden sonra gelecek ekipler olabilir. Onlar bu kodları okumak isteyecek olabilir.
Onların da bu anlamları çıkarabilmesi için bu gelenekler devam ettiriliyor arkadaşlar. Peki burada gördüğünüz üzere deneme falan şeklinde de yakalayabiliyorduk. Ben yine standarta geri döneceğim. O yüzden burayı gelip props diye değiştireceğim. Yine console nokta props nokta name yakalayacağım. Şimdilik buraya yazmayacağım. Çünkü bir değişken daha göndereceğim. Onu da hani farklı isimle gönderdiğimizde nasıl olduğunu gösterebilmek adına onun bir örneğini yapacağım. Yani app komponentine geleceğim. Mesela diyeceğim ki let surname olsun ve bu da Kabataş olsun ve bunu gönderirken ben ola ki surname diye göndermedim. Ben dedim ki aklımda daha kalıcı olacak olan şey soyad diye gönderdim ve gelip buraya surname yazdım. Bakın dikkat edin. Burada property'nin içerisinde biz değişkenimizi veriyoruz. Yani benim gönderdiğim şey info komponentini aslında biraz da bunu daha net anlatabilmek adına bu örneği yapıyorum. Bizim gönderdiğimiz şey şu değil arkadaşlar. Bizim info komponentimizin içeriğine geçen soldaki bizim property'miz. Bu property benim değişkenimi tutuyor. Yani ben burada surname'i soyad olarak gönderdiğim için benim property'm soyad olduğu için karşı taraftan da bunu soyad olarak yakalamam lazım. Burada surname yazması yakalarkenki durumu değiştirmiyor arkadaşlar. Biz yakalarken buradaki property'yi yakalıyoruz. O yüzden bu ayrımı daha net gösterebilmek için şu an böyle bir örnek yapacağım. Standartın dışına çıkıyorum. Bakın gelin buraya. Tekrar console.props'u bir görelim. Gördüğünüz üzere benim değişkenimin ismi surname iken burada ne olarak geldi? Soyad olarak geldi. Neden? Çünkü demin de bahsettiğim üzere biz buradaki property'yi içeriye yolluyoruz arkadaşlar. Bunun burada tuttuğu değişkenin isminin yakalarken hiçbir önemi kalmıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ve bu tarz hatalar yaşanmasın diye genelde demin de bahsettiğim üzere kendi ismi veriliyor arkadaşlar. Bu bir gelenek olmuş. Ama biz buradaki ayrımı görmek üzere şu an soyad diye kullanacağız. Ve geldiğimiz zaman burada şunu yapacağım. Şuradaki divimi kullanabilirim. Şimdi boş fragment'a çevirmeyelim. Buraya mesela bir h1 açalım. Ve süslü parantezleri koyup props nokta name dedim. Ve bir h2 koyup diyorum ki props nokta soyad olarak geldiği için bana soyad dediğim andan itibaren gördüğünüz üzere ekranda bu iki verimi yakalamış oldum. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunlar küçük ince detaylar ama en önemli detaylar. Peki o zaman şöyle bir örnek daha yapmayı deneyelim. Böyle küçücük minicik bir şeyle kalmasın. Mesela bir önceki kullandığımız şeylerle biraz birleştirmeyi deneyelim. Ve bakalım nasıl bir örnek çıkarabiliriz bu noktada. Peki biraz suyunu çıkartmak adına şöyle bir işlem yapacağım. Çok basit bir işlem yapacağım ama bunu 3 ayrı komponente bölmek istiyorum. Mesela şu an şu infoyu kapatalım ve bunu state'lerle birleştirmeyi deneyelim. Peki nasıl yapabiliriz? Şöyle yapacağım. 3 tane komponent oluşturacağım. Birinde input'um olacak. Birinde input'tan aldığım değer gözükecek. Diğerinde ise bu verimin güncellenebilen bir komponent olacak. Güncelleme işlemini orada yapacağım. Şu an tamamen uyduruyorum. Gidişata bakacağız. Ve böyle bir yapı geldi şu an aklıma. Ve bunu bir denemeye çalışalım ki bir önceki videolarımızda da böyle ufak ufak konularımız birleşsin. O yüzden burayı bir durdurdum. Burada state'lerle birleştireceğim. Öncelikle bir state değeri oluşturuyorum. Const diyelim. Ne olsun? Text olsun. Ve bu da set text olsun. Gelelim use state'imizi import ettirelim ve bu şimdilik string bir değer olarak bizi bekleyebilir. Peki 3 tane komponent oluşturacaktık. Birinde input değerimiz tutulsun mesela. src'ye gelelim. Sağ tık new file ne olsun bu state input olsun nokta.
.gsx GraphQL oluşturalım. İçeriğine hatta div kalmasın. Bunu direkt şey yapalım. Input text yapalım. Bu bize input text olarak beklesin. Bunu daha sonra kullanacağız. Peki. Ondan sonra bir tane de sergilemek için, oradan aldığımız değeri sergilemek için bir komponentimiz olsun. Buna da state show diyelim. .jsx rafçı olsun. Burada boş bir div bizi bekleyebilir. Burada oradan aldığım değeri sergileyeceğim ki verilerin nasıl bir komponentler arasında aktığını daha rahat görelim. Sonra bir tane daha komponentimiz olsun. Bu da ne olsun ismi? State change olsun. State change.jsx diyorum. Rafçı diyorum. Burada da şunu yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela ne olsun? Bir tane buton olsun. Sabitle olsun. Bir tane buton olsun. Temizle olsun. Yani şu an tamamen uyduruyorum. Yani aklıma nasıl geliyorsa şu an canlı canlı o şekilde oluşturmaya çalışıyorum örneği. Ve tamam. Şimdilik bunlar bekleyebilir. Gelelim bu komponentlerimizi app'te bir çağıralım. Öncelikle benim ne ihtiyacım var? Input'a ihtiyacım var. Hemen state input komponentimi burada bir çağırıyorum. Input'um geldi. Güzel. Arkasından show komponenti gelsin. State show'u da import ettiriyorum. Bunları enterladığınız zaman import olduğundan emin olun arkadaşlar. Bazen import etmeye bilir. Bilginiz olsun. Gelelim. State change mi koymuştuk ismini? Change import ettiriyorum. Ve gördüğünüz üzere şunları bir durduralım. Şey yapmasın. Hatta kafa karıştırmasın. Şunu da şöyle aşağılara bir yerlere alayım. Okurken kafamız karışmasın. Bizim olayımız tamamen şuraydı. Şimdi gördüğünüz üzere benim app komponentinde state'im var, değişkenim var ve bunu güncelleyecek bir set fonksiyonum var. Ve ben şunu yapacağım. Buradaki verileri ihtiyacım olan yerlere göndererek ne yapmış olacağım? Tek bir state üzerinden 3 farklı komponent üzerinde belli başlı veriler üzerinde değişiklikler yapmış olacağım. Onu oraya göndermiş, bunu buraya yakalamış olacağım gibi gibi işlemlerim olacak. Peki. Öncelikle bizim neye ihtiyacımız var? State input'umuz var. Input üzerinde bizim change'de biz temizle de yazdık. Value'su da eşit olacak. O yüzden hem değişkene ihtiyacım var hem de o değişkenin içerisinde değeri yazabilmem için set fonksiyonuna ihtiyacım var. O yüzden bu iki değeri alıyorum. Kendi isimleriyle beraber. Text adında bir property oluşturdum. Text değişkenimi yolladım. Geliyorum. Set text adında bir property oluşturdum ve set text adında fonksiyonumu gönderdim. Burada gördüğünüz üzere şunu da yapabiliyoruz arkadaşlar. Prop'lar yalnızca değişken taşımazlar. Aslında bunu en başta söylemeyi unuttum. Burada hazır yeri gelmişken anlatayım. Fonksiyonlarınızı taşıyabilirsiniz. Değişkenlerinizi taşıyabilirsiniz. İşte göndermek istediğiniz bütün verileri aslında prop olarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bir sorun yoktur. Şimdi bunları gönderdikten sonra geliyorum ve input komponentime input komponentinde bunu yakalayacağım. Burada hemen bir props yazıyorum ve yapmam gereken şey ne? Hemen burada benim önce neye ihtiyacım var? Value'ya ihtiyacım var. Bunu props nokta text diyorum. Bir de on change içerisinde kullanmam lazım. On change'e handle change adında bir fonksiyon ismi verelim. Ve yukarıda da const handle change fonksiyonunu oluşturalım. Burada bir arrow function'dan yararlanacağım. Tabii ki benim
Buradan önce event almam lazım. Ve gelip buraya props nokta set text diyerek nokta target nokta value diyorum. Ve görelim. Console nokta log props nokta text. Gidelim ve bakalım konsolda gerçekten bu değeri güncelleyebilmiş miyim? Geliyorum. Gördüğünüz üzere hop 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 hepsini ne yapabiliyorum? Buraya yazdırabiliyorum. Peki. O zaman ne yapalım arkadaşlarım? Şunu yapalım. Buradaki verimizin işlevi artık tamam. Bunu ben görebiliyorum. Aslında burada destructure yapısını da anlatmış olsaydım daha güzel olurdu ama onu en son anlatayım. Daha güzel olur. Hatta diğer komponent de anlatayım. En son anlatmama gerek yok. Bir küçük trik daha göstereceğim tabii ki. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Şimdi ben burada artık verimi güncelleyebiliyorum. Yani benim app komponentimin içerisindeki text'in içerisine input'tan input komponentinden aldığım verileri yazdırabiliyorum. Okey. Peki ben buradan aldığım veriyi artık dolu bu tekstin içerisinde oldu. Ben göstermek için state show adında bir komponent yaratmıştım. Oraya göndereceğim. Yine kendi ismini vererek text değişkenini yolluyorum ve state show komponentine gidip yakalayacağım. Şimdi burada size göstermek istediğim şey şu arkadaşlar. Küçük bir trik göstereceğim demiştim. Yapacağımız işlem aslında şu. Bizler demin kullanırken dikkat ettiyseniz burada biz tamam props adında bunu obje olarak elimize alıyoruz. Bunun içerisinden erişiyoruz ya. Bakın dikkat ettiyseniz her yerde ben bunun içerisindeki verileri kullanmak için props nokta set text props nokta text gibi tekrar bu kelimeyi yazmak zorunda kalıyorum. Ben istersem buradan şey yapabilirim. Bundan da kurtulabilirim. Peki nasıl kurtulabilirim? Bizim JavaScript'imizde destructure denilen bir yapımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz destructure ile beraber söylemesinde çok zorlanıyorum. Dilim dönmüyor bazen. Destructuring yapısıyla beraber biz ne yapabiliyoruz? Bir objenin içerisindeki verileri aslında bir nevi ayıklıyoruz. Öyle değil mi? Ve burada da aslında aynı şeyi kullanacağım. Yani ben buraya gelip artık props yazmayacağım arkadaşlar. Şunu yapacağım. Süslü parantezlerimi açıyorum. Ve benim verimin adı ne ise ben buraya verimi ne diye gönderdim? Text olarak gönderdim öyle değil mi? Gelip direkt ismini yazıyorum. Text. Ve kullanırken de bunu hatta div ile yapmayalım. H1 ile yapalım. Gelip buraya direkt text olarak yazalım. Bakın başına sonuna herhangi bir yerine props yazmak zorunda değilim artık. Geliyorum. Artık ne yapmış oldum? Tık 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 kullanabiliyorum. Tabii ki diğer komponentte de buradaki sabitle ve temizle komutlarını yaparken de aynı şey kullanacağım. Yöntemi kullanacağım. Benim için hani bu bir kullanım alışkanlığı olabilir. Veya siz öbüründe props yazarak daha rahat kendinizi rahat hissediyorsunuzdur. O da olabilir. Ama benim için en kolay kullanım yöntemi buradaki aslında destructure yapısı. Direkt bütün verileri burada tek isim olarak yazıyorsunuz ve aşağıda direkt olarak başında herhangi bir belirteç olmadan kullanmış oluyorsunuz. Benim için kullanması daha kolay açıkçası. Peki. Şimdi bir diğer ihtiyacım ise benim burada state change fonksiyonum vardı ve buradaki butonlarla beraber birinde sabitle demişim. Yani basacağım içinde sabit bir veri yazacak. Diğerine basacağım. String kullandığım için böyle yaptım. Arttırma azaltma yapmadım. Diğerinde ise temizle olacak. Bütün veriyi temizleyecek benim için. O yüzden benim burada aslında değişkenin kendisinden ziyade neye ihtiyacım var? Set text'e ihtiyacım var. Öyle değil mi? Yani benim durumumu güncelleyen fonksiyonum bu olduğu için geleceğim. Benim tek ihtiyacım olan şey burada set text fonksiyonunu göndermek.
Text değişkeniyle orada bir işim olmayacak. Geliyorum. İçerisine de set text fonksiyonumu veriyorum. Ve gidip ne yapacağım? Buradaki komponentim üzerinden bunu yakalayacağım. State change'e geliyorum. Ve burada süslü parantezlerimi açtım. Set text diyorum. Ve artık burada kullanabilirim. Şimdi iki tane on clean var. Biri sabitleymiş. Buna gelelim. On click. Yine ayrı yazayım. Sizler rahat okuyun. Handle ne olsun? Sabitli. Handle text olsun bu. Ve bunun fonksiyonunu bir oluşturalım. Const handle text diyeceğim. Hemen arrow fonksiyonlarımı oluşturuyorum. Ve geliyorum. Burada ne yapmam lazım? Fonksiyonumu bu butona tıklandığı zaman tetiklenecek ve benim burada neye ihtiyacım var? Set text'e ihtiyacım var. Bakın artık de structuring yapısını kullandığım için ne yapıyorum? Başına herhangi bir belirteç kullanmadan direkt olarak kullanabiliyorum. Sabitlenmiş veri olsun burası ve gelip bir test edelim. Geliyorum. Sabitleye bastığım andan itibaren gördüğünüz üzere text değişkenin içeriğini direkt olarak değiştirdim. Bir de temizle için yapalım. Gelelim on click handle clear olsun. Geçen videoda clear hatırlayamamıştım. Şimdi hatırladım. Handle clear diyerek arrow fonksiyonumu açıyorum ve gelip yine set text üzerinden temizlemek için default haline yani boş haline geri döneceğiz. O yüzden direkt neyi koymuş oldum? Çift tırnakları koymuş oldum. Ve geldiğimde temizle dediğimde gitmiş oldu. Gördüğünüz üzere tek bir state ile beraber ben ne yapmış oldum? 3 ayrı komponent üzerinde aslında işlevlerimi gerçekleştirmiş oldum. Yani React'ın bana sunmuş olduğu bu komponent yapısından dibine kadar yararlanmış oldum arkadaşlar. Size en başta React'ı anlatırken de demiştim. İstersek her bir parçayı ayrı ayrı bölebiliriz diye. Burada da aslında bir nevi bunun örneğini yapmış olduk. Gördüğünüz üzere ben buradaki her bir parçayı ayrı ayrı böldüm. Tek bir şeyle beraber, state ile beraber ne yapmış oldum? 3 komponent arasında veriyi göndererek, veri yönetimi sağlayarak işlemlerimi gerçekleştirmiş oldum aslında. Props'lar basitçe bu şekilde kullanılıyor. Hatta ben şu yöntemi de şurada props yazıyor ya arkadaşlar. Burayı da değiştirelim. Buraya gelelim. Ben şey yapıyorum biraz huylanıyorum bu props nokta diye kullanmaktan. Hem de tekrar bir örnek olsun. Süslü parantezlerimi açıyorum. Benim burada neye ihtiyacım var? Text'e ihtiyacım var. Bir virgül atıyorum ve set text'e ihtiyacım var. Ve bu noktadan sonra şuradaki props'lara ihtiyacım yok arkadaşlar. Burada direkt olarak kendisini kullanabilirim. Burada ben structuring ile beraber daha doğrusu destructuring yapısıyla beraber ne yapmış oldum? Veriyi ayıklamış oldum. O yüzden başına bir belirteç kullanmadan direkt olarak yönetmiş oldum. Test edelim. Hala benim için çalışmaya devam edecek. Gördüğünüz üzere. Geliyorum. Sabitle, temizle. Bütün işlevlerim tıkır tıkır çalışmaya devam ediyor. Evet, props'ların basitçe anlatımı bu şekildeydi arkadaşlar. Olabildiğince bütün detaylara değinmeye çalıştım. Bu video serisi boyunca şunu düşünüyor olabilirsiniz. Sadece böyle minik örnekler yapıp geçiyoruz gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama benim şu anki hedefim şu yönde. Öncelikle bu temel kavramların ne işe yaradıklarını üzerinde böyle küçük küçük örneklerle anlatmak. Daha sonrasında bunu projelerle birleştiriyor olabilmek arkadaşlar. Ben bu yöntemle ilerliyorum. Hani şunu düşünmeyin, sadece burada input'tan değer aldık geçtik bir iki veriyi yolladık değil. Şu anki derdimiz bu kavramı öğrenmek. Bunun maksadını anlamak. Daha sonra
tabii ki belli aşamalardan sonra belli bilgiler yerine oturduğunda veya birleştiğinde bir proje yapısı çıkartabilecek seviyeye geldikçe aralara proje ekleyerek bütün yapıları birleştirmiş olacağız. Bilginiz olsun diyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.